Roket hoş geldiniz. Bilgisayarın büyülü yolculuğu, Charles Babbage'ın makinesinden modern çağ. Sevgili izleyiciler, teknoloji ve bilimin kesişim noktasında, modern dünyamızın temelini oluşturan bir kavramın izini süreceğiz, bilgisayar. Bugün elimizdeki akıllı cihazların, süper bilgisayarların ve internetin başlangıcına, yani ilk bilgisayar olarak adlandırılan o dönüm noktası cihazlara odaklanacağız. Bu serüven, binlerce yıl önce taşlarla yapılan basit hesaplamalardan, 19. yüzyılın buharla çalışan devasa makinelerine ve nihayetinde elektronik mucizelere uzanan, keşiflerle dolu bir hikayedir. Bilgisayar kelimesinin kökeni bile bize bu cihazların ilk amacını gösterir: hesap yapmak. Tarihsel süreçte, abaküs gibi basit sayma araçları, yaklaşık milattan önce binli yıllara dayanan geçmişiyle, bu uzun yolculuğun ilk adımları olarak kabul edilebilir. Ancak modern anlamda bir bilgisayara giden yolda atılan en belirleyici ve vizyoner adımlar, 17. yüzyılda Blaise Pascal'ın 1642 toplama ve çıkarma yapabilen mekanik hesap makinesi Pascaline ve Gottfried Wilhelm Leibniz'in 1672 çarpma, bölme ve karekök alma gibi daha karmaşık işlemleri de gerçekleştirebilen cihazıyla atılmıştır. Bu cihazlar, elle yapılan hesaplamalardaki hataları azaltma ve süreyi kısaltma motivasyonuyla doğmuştur. Ancak tam anlamıyla programlanabilirlik ve genel amaçlı hesaplama kavramlarını hayata geçirmeye çalışan kişi, genellikle bilgisayarın babası olarak anılan Charles Babbage olmuştur. Charles Babbage'ın vizyonu, fark ve analitik makineler. 19. yüzyılda, özellikle logaritma ve trigonometri gibi karmaşık matematiksel tabloların hazırlanmasında yapılan insan hataları yaygındı. İngiliz matematikçi Charles Babbage, bu hataları ortadan kaldırmak için otomatik, hatasız hesaplama makineleri geliştirmeye odaklandı. Babbage, 1820'lerde, polinom fonksiyonların değerlerini hesaplayabilen ve sonuçları otomatik olarak basılı kopyalar halinde çıkarabilen ilk otomatik hesaplama makinesi olan fark makinesini, diference engine, tasarlamaya başladı. Bu makine, o dönemin teknolojisi için aşırı hassasiyet gerektiren mekanik parçalardan oluşuyordu ve Babbage, mali zorluklar ve mükemmeliyetçi yapısı nedeniyle yaşamı boyunca makinenin tam olarak çalışan versiyonunu bitiremedi. Ancak, 1991 yılında Londra Bilim Müzesi'nde, Babbage'nin orijinal çizimlerine sadık kalınarak tamamlanan fark makinesi No. 2, 31 basamağa kadar hatasız hesaplama yapabildiğini kanıtlayarak Babbage'nin dehasını ortaya koydu. Ancak Babbage'nin gerçek vizyonu, fark makinesinin ötesine geçen, modern bir bilgisayarın temel bileşenlerini içeren bir tasarımdı. Analitik makine, analitical engine. 1837'de duyurulan bu makine, Babbage günümüz bilgisayarlarının mimarisini öngören bir mucit haline getirdi. Analitik makine, bir aritmetik mantık birimi, ALU olarak adlandırabileceğimiz bir değirmen, mil, veri depolama birimi olan bir depo, store, girişi çıkış üniteleri ve kontrol akışı mekanizmalarını bir araya getiriyordu. En önemlisi, delikli kartlar, Joseph Marie Oeckhoard'ın otomatik dokuma tezgahlarından esinlenerek, kullanılarak programlanabilir olmasıydı. Bu özellik, makineye genel amaçlı hesaplama yeteneği kazandırıyordu. Bu programlanabilirlik kavramının hayata geçirilmesinde Babbage'nin en önemli ortağı, matematikçi Ada Lovelace oldu. Analitik makine üzerine yaptığı detaylı notlar ve tercümelerle tanınan Lovelace, makinenin Bernoulli sayılarını hesaplaması için bir dizi talimat yazdı. Bu talimatlar, tarihteki ilk bilgisayar algoritması olarak kabul edilir ve bu nedenle Ada Lovelace, ilk bilgisayar programcısı unvanını almıştır. Tıpkı fark makinesi gibi, analitik makinede Babbage'nin ömrü boyunca tam olarak inşa edilemedi. Ancak kavramsal parlaklığı dijital teknolojinin modern çağ için bir temel oluşturmuştur. Elektromekanik ve elektronik çağ geçiş. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde, hesaplama gereksinimleri, özellikle 2. Dünya Savaşı'nın etkisiyle, daha da artmıştır. Bu dönemde Babbage'nin mekanik vizyonu, elektromekanik ve ardından elektronik teknolojilerle birleşmeye başladı. Howard Aiken ve IBM'in 1944'te ürettiği Harvard Mark I, ASCC,
büyük ölçekli ilk otomatik elektromekanik bilgisayarlardan biriydi. Elektromekanik röleler kullanan bu makine, Babbage'ın analitik makinesinin temel prensiplerini modern teknolojiyle birleştiriyordu. Ancak ilk bilgisayar tartışmasının modern bağlamdaki en güçlü adayı, tamamen elektronik olan ilk genel amaçlı dijital bilgisayar olan ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer'tır. John Presper Eckert ve John William Matchley tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ordusu için balistik hesaplamaları hızlandırmak amacıyla geliştirilen ENIAC, 1945 yılında tamamlanmıştır. 18.000'den fazla vakum tüpü, 1500 röle ve binlerce manuel anahtar kullanan ENIAC, 30 ton ağırlığında olup 167 metrekarelik bir alanı kaplıyordu. ENIAC, saniyede 5000 toplama işlemi yapabilme kapasitesiyle o dönemin en hızlı makinesiydi. Programlanabilir olmasına rağmen, ilk versiyonunda programlama işlemi, binlerce kablonun elle takılıp çıkarılmasıyla yapılıyordu. ENIAC'ın ardından, John von Neumann'ın çalışmaları doğrultusunda geliştirilen EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, 1949'da tamamlandı, fikirleri 1945'te yayınlandı, saklı program, storeprogram, mimarisini tanıttı. Bu mimari, program talimatlarının verilerle birlikte bellekte saklanmasını sağlayarak programlamayı çok daha esnek ve hızlı hale getirdi. Bu temel mimari, günümüzdeki tüm modern bilgisayarların temelini oluşturmaktadır. Saklı program mimarisi, bilgisayarın esnekliğini ve evrimini sağlayan en kritik dönüm noktasıdır. Sonuç olarak, ilk bilgisayar terimi, tanıma bağlı olarak Abaküs'ten Pascal'ın makinesine, Babbage'nin analitik makinesinden ENIAC'a kadar farklı cihazları işaret edebilir. Ancak, Charles Babbage'nin analitik makinesi, programlanabilirlik, aritmetik birimi ve bellek gibi temel bileşenleri kavramsal olarak bir araya getirmesiyle modern bilgisayarın ilk gerçek prototipi olarak kabul edilirken, ENIAC, bu vizyonu tamamen elektronik ve yüksek hızlı bir cihazla gerçeğe dönüştüren ilk makine olarak tarihe geçmiştir. Bu devasa makinelerden günümüzün cebimizdeki süper bilgisayarlarına uzanan yolculuk, insanlığın hesaplama gücünü sürekli artırma ve otomatize etme çabasının bir kanıtıdır.